Sana şu soruyu sormak istiyorum. Hayatında güçlü ol diye tanımladığın bir dönem var mı? Zor bir süreçti. Devam etmek gerekiyordu ve devam ettin. Arkadan bakınca bunun bir gurur kaynağı olduğunu söyleyebilirsin. Buna hakkın var. Ama şunu da sormak istiyorum. O süreçte gerçekten ne oluyordu içinde? Ve o içeriği ne yaptın? Çoğumuz için cevap şu. Görmezlikten geldik. Bastırdık. Şimdi buna zamanım yok dedik ve devam ettik. Bu strateji kısa vadede işe yarıyor. Ama uzun vadede ne üretiyor? Bugün dayanıklılığın gerçekten ne olduğunu konuşmak istiyorum. Çünkü yıllarca gözlemlediğim şey, yaygın dayanıklılık modelinin insanları daha güçlü değil, daha kırılgan yaptığı yönünde. Dayanıklılık kültürü tarihsel olarak çok net bir modele dayanıyor. Etkilenme, şikayetçi olma, devam et. Bu modelin kökleri derin. Askerlik kültüründen geliyor. Belirli çalışma kültürlerinden geliyor ve bazı aile dinamiklerinden geliyor. Ve yüzeysel olarak bakıldığında mantıklı görünüyor. Zor dönemlerde devam etmek gerekiyor. Bu gerçek. Ama bu modelin içinde gizli bir varsayım var. Duyguyu bastırmak onu ortadan kaldırır zannediliyor. Ve bu varsayım yanlış. James Payne Baker, Texas Üniversitesi'nde yıllar boyunca travmatik deneyimler üzerine araştırma yaptı. Katılımcıları iki gruba ayırdı. Birinci grup zor deneyimlerini yazıyla ifade etti. Duyguları, düşünceleri, o anın anlamı. İkinci grup yalnızca olgusal şeyler yazdı. Yani olanı biteni. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Duygularını ifade eden grup daha az doktor ziyareti yaptı. Bağışıklık sistemi göstergeleri iyileşti. İş performansı arttı. Hatta işten çıkarılan ve aktif olarak iş arayan katılımcılarda duygularını yazan grup çok daha hızlı yeni iş buldu. Sadece yazmak, sadece ifade etmek. Peki neden? Bastırılan duygu enerji tüketiyor çünkü. Sürekli bir arka plan süreci gibi çalışıyor. Görünmez ama kaynak harcayan. Bilgisayarda arka planda açık kalan, ekranda görünmeyen ama işlemciyi meşgul eden programlar gibi. O enerji serbest kaldığında başka şeylere gidiyor. Düşünmeye, karar vermeye, hareket etmeye, üretmeye. Sertlik enerji tasarrufu değil, gizli bir enerji sızıntısı yani. Yine James Gross ve Oliver Jones'un araştırması başka bir katmanı açıyor. Araştırmada iki grup insan aynı duygusal uyarıcılara maruz bırakıldı. Birinci grup duygularını bastırdı. İkinci grup duygularını olduğu gibi deneyimledi. Fizyolojik ölçümler ne gösterdi sence? Bastıran grubun kalp atış hızı, kan basıncı ve stres hormonu seviyeleri daha yüksek çıktı. Yani bastırma duyguyu yok etmedi. Onu bedende sakladı. Patlamaya yaklaşan barut gibi sıkıştırılmış halde. Dahası bastıran gruptaki insanlar sosyal bağlantı kurmakta daha fazla zorlandı. Çünkü bir şeyi saklamak iletişimi yüzeyselleştiriyor ve yüzeysel iletişim destek sistemini zayıflatıyor. Şimdi bir metaforla düşünelim. Beraber düşünelim. Bir basınç tenceresini düşün. İçindeki buhar ısı ürettikçe basınç artıyor. Vana açıksa buhar kontrollü çıkıyor, tencere işlevini yerine getiriyor. Vana kapalıysa basınç birikmeye devam ediyor. Ve bir noktada ya kapak fırlıyor ya da sistem arıza veriyor. Duygu bastırma da böyle çalışıyor. Vana kapatmak sistemi daha güvenli yapmıyor. Sadece baskıyı içeride biriktiriyor. Meslekte bu dinamiği çok gördüm. Uzun süre güçlü olan insanlar, yani duyguyu bastıranlar, bir tetikleyiciyle aniden çok büyük bir boşalma yaşıyordu. Ve bu boşalma hem kendilerini hem de etrafındaki insanları çok şaşırtıyordu. Hatta yıkıcı etkileri oluyordu bazen. Çünkü dışarıdan her şey iyi görünüyordu. İçeride ise yıllarca birikmiş bir basınç vardı. Peki o zaman dayanıklılık nedir? Richard Tedeschi ve Lawrence Calhoun'un Post-Traumatic Growth, yani travma sonrası büyüme araştırması çok ilginç bir şey ortaya koyuyor. Ağır travma yaşayan insanların önemli bir bölümü zamanla şunu bildiriyor. Bu deneyimden önce yaşayamadığım bazı şeyleri artık yaşayabiliyorum. Daha derin ilişkiler, daha net öncelikler, daha güçlü bir anlam duygusu. Bu her şey iyiye gider masalı değil. Travma gerçek acı üretiyor. Ve bu acı inkar edilmiyor. Araştırmanın bulduğu şey şu. Büyüme acıya rağmen değil, acıyla çalışmakla ortaya çıkıyor. Bastıranlar değil, işleyenler bu büyümeyi bildiriyor. Bunu bir kemik kırığıyla düşünelim.
Kırılan kemik doğru koşullarda iyileştiğinde kırılmadan öncesinden daha yoğun bir yapıya kavuşuyor. Yük bindiğinde önce kırık olan yer değil, etrafı gidiyor. Dayanıklılık kırılmamak değil yani. Kırılan yerin daha güçlü iyileşmesine zemin hazırlamak. Peki bu zemin nasıl hazırlanıyor? 3 mekanizma var. Birincisi duyguyu tanımak. Bastırmadan, abartmadan. Sadece bu burada demek. Bu küçük görünüyor ama beyin için önemli bir sinyal. Tehdit var, kapan yerine bir şey oluyor, incele ve işle moduna geçiş. İkincisi anlamlandırma. Ne olduğunu değil, bu deneyimin ne söylediğini sormak. Bu soru hemen cevaplanmak zorunda değil. Ama soruyu sormak sistemi işleme modunda tutuyor. Üçüncüsü geri dönüş kapasitesi. Düşmek değil, düştükten sonra ne kadar sürede kalktığın. Bunu ölçülebilir kılmak. Geçen sefer 3 hafta sürdü, bu sefer 10 gün. Bu sistemi görünür yapıyor ve kapasite artışını izlemeyi mümkün kılıyor. Dayanıklılık bu üçünün birleşimi. Sertlik değil, esneklik, işleme ve geri dönüş kapasitesi yani. Pratikte de bunu iki farklı profilde çok net gördüm. Birinci profil ben iyiyim sistemi. Bu insanlar zor dönemlerde devam ediyordu. Şikayet etmiyordu, güçlü görünüyordu ve kısa vadede bu strateji işe yarıyordu. Hayat devam ediyordu. Ama dikkat çekici bir örüntü vardı. Belirli aralıklarla çok büyük bir çöküş yaşanıyordu. Küçük bir tetikleyici geliyordu. Bazen gerçekten küçük bir şey. Ve yıllarca birikmiş her şey onunla birlikte dışarı çıkıyordu. Bu kırılmalar kendilerini de şaşırtıyordu. Neden bu kadar büyük tepki verdim diyorlardı. Cevap şuydu. Tepki o ana ait değildi. Birikime veriliyordu. Ve ikinci profil, bu zor sistemi. Bu insanlar zor dönemlerde bu zor diyebiliyordu. Yavaşlayabiliyordu. Bazen duraksıyordu. Destek isteyebiliyordu. Dışarıdan bakıldığında daha az güçlü görünebilirdi. Ama uzun vadede çok daha istikrarlı kaldılar. Neden? Çünkü enerji sızıntısı yoktu. Birikim yoktu. Kendini kandırma yoktu. Her zor deneyim işleniyordu. Küçük de olsa, kısmen de olsa. Ve bu sistem zamanla kendini güçlendi. Her geri dönüş, bir sonraki geri dönüşü kolaylaştı. Bunu bir yay ile düşünelim. Yay esneyebilmek için tasarlanmış. Esnemeden ok atamazsın. Ama yayı sürekli gerilmiş tutarsan elastikiyetini kaybediyor. Bıraktığında ise bir şey atmıyor artık. Sadece sarkıyor. Dayanıklık sürekli gerilmek değil. Esnemek, geri dönmek, bir sonraki için kapasiteni korumak yani. Şimdi kısaca hatırlayalım beraber. Geçen haftalarda şunları konuştuk. Bilgi döngüyü kurmadan değiştirmiyor. Motivasyon hareketten sonra geliyor. Hata veriyle işlenirse öğrenme açılıyor. Yön netleşmeden araçlar tutmuyor. Ekleme değil, ayıklama bazen daha güçlü. Ve kararların büyük çoğunluğu otomatik sistemler tarafından yönetiliyor. Bu hafta da şunu ekledik. Dayanıklılık sertlik değil kapasitedir. Sertlik kısa vadede işe yarıyor gibi görünüyor. Ama uzun vadede sistemi kırılganlaştırıyor. Esneklik ise tam tersi. Anlık olarak daha zor görünüyor ama sistem zamanla güçleniyor. Penny Baker'ın araştırması bunu ölçülebilir hale getirdi. Travma sonrası büyüme literatürü bunu görünür kıldı. Ve mesleki pratikte bu örüntüyü ben de sayısız kez gördüm. Önümüzdeki hafta bu kapasiteyi zor günlerde nasıl koruduğumuzu konuşacağız. Çünkü dayanıklılığı tanımlamak bir şey, zor bir günde pratikte ne yaptığını bilmek başka bir şey. Bugün seninle bırakmak istediğim şey şu. Hayatında güçlü olmak için içine attığın bir şey var mı? Onu bastırmanın seni daha dayanıklı mı yoksa daha kırılgan mı yaptığını sor lütfen kendine. Cevap her zaman net olmayacak. Ama soruyu sormak sistemi görünür hale getirmenin başlangıcı ve görünür olan değiştirilebilir.